Şimdi sıra geldi ızbarço bağına. Izbarço bağı çok önemli. Sence bu bağlardan bir tane bilmen gerekse hangisini bilmek gerekir? Izbarço. En önemlisi bu. Hayat kurtarıcı. Evet, gerçekten de doğru. Bazen denizde çünkü çok enteresan durumlarla karşılaşabiliyor insan. Birisi size halat atabilir, siz birisine yardımcı olmak için halat atabilirsiniz. Veya acil hemen bir tekneyi bir yere bağlamanız gerekebilir sağlam bir şekilde. Veya sizi kurtarmaya çalışıyorlardır. Siz belki yüzemiyorsunuzdur, gücünüz kalmamıştır, halatı tutamıyorsunuzdur ki böyle durumlar olabiliyor. Bir kere bizim de başımıza gelmişti, hatırlıyorsam. Böyle denizde hiç ummadığımız bir yerde, tamamen kayalık bir yerden geçiyorduk. Hiç yerleşimin olmadığı bir yerden geçiyorduk. Biri şöyle bir şey yapıyor. İmdat işareti. Evet, imdat işareti yapıyor. Etrafa baktık, hiç kimse yok. Ondan sonra biz de ona tabii yardımcı olmak istedik. Yanına doğru gitmeye çalışıyoruz ama bir yandan onun olduğu bölgeye doğru dalga var. Ve çok kayalık bir yer. Yani bizim küçücük Wynot'la bile giremeyeceğimiz kadar dar bir yer. O da denize doğru yürümeye çalışıyor ama belli ki çok bitkin, gelemiyor. Mesela o durumda, öyle bir durumda belki oraya bir halat atılabilirdi. Biz o sırada aklımıza gelmedi. Ben yanaşarak hani durumun da ne olduğunu anlamaya çalıştım. Ne olmuştu Kaan? Adam ayağını burkulmuştu. Çok uzak bir yere kadar yüzmüş, sonra bir yerde galiba ayağını... Kramp mı girmiş? Kramp girmişti aynen. Evet. Herhalde bir şekilde ayağını kaya falan çarpmış olabilir yani belki. Belki de. Daha doğrusu biraz da abi çok kilolu bir abiydi. Evet. Yani irice bir abiydi. Tekne çöktü. Yorulmuştu biraz. Gerçekten yorulmuştu. Biz de durumu anlamaya çalıştık. Meğersem bunlar bir yatla geziye gelmişler. Farklı bir koyda demir atmışlar. O da gezmek için paletle koy bu bizim gördüğümüz yere kadar gelmiş. Fakat geri dönememiş. Haber de veremiyor hiç kimseye. Gelene geçene belki el ediyor ama biz çok yakından geçtiğimiz için tesadüfen gördük. Belki de uzunca bir süre görülemeyecekti. Neyse biz yanına yaklaştık. Bir şekilde almaya çalıştık. Ben Kaan'la Lina'ya hemen teknenin iskele tarafına geçmelerini söyledim. Ben de o tarafa geçtim ki sancak tarafından çıkacağı için tekneyi yani çok ağırdı. Dengelemesi için böyle bir şey yaptık. Neyse sonuçta... Ama yani yine de çok işe yaramış sayılmaz yani. Çünkü üçümüz buradaydık, adam bu taraftaydı, yine adama doğru çökmüştü tekne. Evet, öyle bir durum olmuş. Bunu sadece bir örnek olay olarak anlattık tabii. Şimdi ızbarço bağına gelelim. Izbarço bağının aslında bir hikayesi var. Kolay akılda kalması için. Şimdi Kaan'ın üzerinden atalım. Şöyle. Kollarını kaldır. Şimdi önce bir tane şöyle göz yapıyoruz. Evet. Burası tavşanın yuvasının ağzı. Tamam. Şimdi ne yapıyor tavşan? Tavşan yuvadan çıktı. Sonra ağacın etrafından dolaştı. evet. Tekrar yuvasına girdi. İşte bakın bu hikayeyle ızbarço bağı oluşmuş oluyor. Bu şekilde mesela kolunun altından birisini bu şekilde çekebilirsiniz, kurtarabilirsiniz. Adam belki çok yorgundur, yüzemez. Siz böyle çekersiniz. Ve öyle kurtarırsınız. Izbarço bağı basit şekilde tekneyi mesela kıyıda bir kayaya, koltuk halatına bağlamaya da yarayabilir. Bir iskelede herhangi bir yere, bir halkaya kapalı bir böyle bu şekilde halkaya da bağlanabilir. Mesela şöyle bir şey olsa şuraya şöyle bağlanırsa. Evet, ona da bağlanabilir. Tekrar şimdi uygulayalım. Yine bakın, burada bir püf nokta var. Elimizle bu gözü yaptıktan sonra bakın gözün üzerinde çımadan gelen taraf üstte olması lazım. Bu şekilde üstte olursa bu gözün içerisinden bakın dediğim gibi tavşan yuvadan çıktı, ağacın etrafından dolandı. Ama sizin olduğunuz taraftan dolandı. Evet. Sonra tekrar yuvasına girdi. Oradan çekiyorsunuz, oluyor işte. İşte bakın bu şekilde sağlam bir ızbarço bağı oldu. Bu üzerine güç bindikçe kesinlikle güvenebileceğiniz bir bağ, açılmayacak bir bağ. Çözmesi de gayet kolay. İşiniz bittikten sonra hafifçe şöyle bedenle çuvalını ittirdiğinizde kolayca da açılabiliyor. Izbarço bağı aynı zamanda yelkenlerimizi mandar halatına bağlayıp direğe basmaya da yarar. Bu bağı hem öndeki flok yelkenine hem de ana yelkene bağlamak için ızbarço bağı atabilirsiniz. Bu bağ son derece güvenilir, asla açılmayacak bir bağdır. Ben videonun sonunda size ızbarço bağının çok enteresan bir şekilde atılışını da göstereceğim. Diyelim ki böyle bir yere ızbarço bağı bağlamak istiyoruz. Bakın sağ elimle şöyle halatı alıp göz yapıyorum.
Sonra yine o altta kalan bedeni içinden çıkartarak ikinci bir göz yapıyorum. Gözün içinden göz çıkartıyorum. Sonra çımayı sadece bunun içinden sokuyorum. Ve bakın şimdi bu yaptığım göz nasıl çımayı alıp içeride ızbarçoya dönüştürecek. Çekiyorum. Bakın gördünüz mü? Otomatik olarak ızbarçoya dönüştü. Videonun başında bahsettiğimiz hani acil bir durumda kendi etrafımıza bağlamamız gerektiğinde tek elle bile atabileceğimiz bir yöntem. Umarım onu da beğenirsiniz. Kendiniz denersiniz, uygularsınız. Eğer bunu unutmazsanız ızbar çobağını çok kolay ve hızlı bir şekilde atabilirsiniz.